Selamlar, hoş geldiniz. Bugün bana katıldığınız için teşekkürler. Klastovo ile ilgili bir tanıtımı keşfedeceğiz. Birazdan, öğretmenlerin Klastovo kurulumunun nasıl yapabileceğini, ardından okul yılınızı harika hale getirmek için Klastovo'yu sınıfınızda ne şekilde kullanabileceğinizi göstereceğiz. Tüm öğrencilerimizle birlikte, harika bir bülten hazırladık. Hepsini yazıcıdan yazdırdık ve sadece hafta sonu çalışsınlar diye ellerine verip eve gönderdik. Sonra da ya kayboldu ya da okul çantasının dibinde kırışıp buruştu diyen o öğretmenlerle benzer şeyleri yaşamış birisi olarak onları çok ama çok iyi anlıyorum. Ve ailelerimizin de çocuklarının eğitimiyle bağlantılı olmak istediklerini biliyoruz. Veliler genellikle sınıfta olup bitenleri de bilmek istiyorlar. Ancak bazen e-postalar ve telefon görüşmeleri rahatsız edici olabiliyor. Aslına bakılırsa, ailelerimizle tutarlı şekilde iletişim kurmanın mutlaka daha kolay bir yolu olmalı, değil mi? İşte Klastovo tam da burada devreye giriyor ve bu eksikliği tamamen gideriyor. Bugün yaklaşık 30 dakika kadar birlikte olacağız. Hesap oluşturma işleminin detaylarını keşfedip yapabileceğiniz bazı işlevlerden detaylıca şekilde bahsedeceğiz. Videoda gösterdiklerimin herhangi bir aşamasında, olur da, bir sorunuz olursa ve dovoşçuz@klastovo.com adresinden bize sorunuzu gönderirseniz, hemen size dönüş yapıp sorularınızı yanıtlayarak ihtiyacınız olan desteği sağlayabiliriz. Yardım için daima yanınızdayız. Öyleyse başlayalım. Önce sizi bağlantılı hale getireceğiz. Şimdi bu slaytları kapatacağım ve sonrasında da kendi Klastovo hesabıma gideceğim. Bu sayede ben de bu işlemi nasıl yapacağınızı gösterebilirim ve siz de benimle birlikte bilgisayarınızdan gerektiğinde videoyu durdurup adım adım takip edebilir, aynı işlemleri yapabilirsiniz. Pekala, ben zaten bilgilerimin çoğunu girdim. Bu açılır pencereye ulaşmak için sağ üst köşede kaydol yazan yere tıkladım. Öğretmen seçeneğini seçtim, daha sonra ise bu ekran açıldı. Bilgilerimi girdim ve şimdi de kaydola tıklayacağım. Böyle kaydoluyoruz. İşte kaydolduk. Burada yapacağım ilk şey şu, okuluma bağlanacağım. Burada şunu merak ediyor olabilirsiniz. Neden okuluma bağlanmalıyım ki? Aslında Klastovo'da okulunuza bağlanmanın birkaç farklı faydası var. İlk olarak, diyelim ki siz de benim gibi bir ikinci sınıf öğretmenisiniz. Öğrencilerinizin öğretmenlerinden herhangi biri geçen sene Klastovo kullandıysa, onun öğrencileri zaten okulunuzun rehberinde kayıtlı olacaktır. Bu da öğrencinizin geçen yıl Klastovo'da sahip olduğu bir aile veya veli bağlantısının kendisini takip edeceği anlamına gelir. Bu da tabii ki sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Bu türdeki bağlantılar sizin için zaten önceden oluşturulmuş olacaktır. Okulunuza bağlanmak için başka bir neden ise yardımcı öğretmenler ekleyebilmenizdir. Bu yüzden ben daima özel öğretmenlerimi, kütüphaneciyi ve gün boyunca sınıfımda olan öğretmenlere destek olabilecek diğer personeli eklerim. En son sebebi de okul topluluğunuzun bir parçası olmanıza olanak sağlar. Bu sayede sizin gibi insanlar okulunuzda olup biteni görebilsinler diye okul hikayesinde resim ve video paylaşabilirsiniz. Ayrıca Klastovo üzerinden etkinlikler de oluşturabilirsiniz. Yani bir kere okulunuzla bağlantılı hale geldiğinizde, yanı sıra okul topluluğunun da bir parçası haline geliyorsunuz. Şimdi, okulumu seçeceğim. Olur da çalıştığınız okula bağlanan ve onun kaydını açtıran ilk kişi siz iseniz, tebrikler, bu gerçekten harika. Bu durumda da okulunuzun tam adı, adresi, iletişim bilgileri gibi bazı ufak tefek temel bilgileri sizin girmeniz gerekecektir. Tabii eğer okulunuz zaten kayıtlıysa, halen okulunuzda çalışan meslektaşlarınızın karşınızda listelendiğini göreceksiniz. Pekala, bu okula katılacağız, daha sonra ise de e-posta adresinizi doğrulamanız gerekecektir. Bunun içinse, girdiğiniz o e-posta adresinin gelen kutusuna gidecek ve gelen e-postadaki linke tıklayıp e-postanızı doğrulayacaksınız. Tıpkı bunun gibi bir görüntüsü olacaktır. Örneğin, hello@klastovo.com adresinden bir e-posta alacaksınız ve konu satırında, e-posta adresinizi doğrulayın yazıyor olacaktır. Herhangi bir nedenle, herhangi bir aşamada sorun yaşarsanız ve bize hello@klastovo.com adresine bir e-posta gönderirseniz, ki bu adres tam şurada, size bu konuda yardımcı olabilirler. Burada şimdi doğrulayın yazan mavi bir butona tıklayacaksınız. Bunu yaptığınızda ise tıpkı şunun gibi görünen yeni bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Bu noktada devam linkine tıkladığınızda, sayfa sizi sınıf planlama hesabına yönlendirecektir. İşte yönlendirildiniz, tamamdır. O zaman, sınıfınızın kurulumunu yapmaya hazırsınız demektir. Tamam. Eğer bu eğitim-öğretim yılına ait sınıf listenizi henüz almadıysanız da sorun değil, ben sistemi göstermek için sizi şu demo sınıfında çalıştıracağım.
Sınıf listeniz elinize geçene dek sınıf oluşturmak istememenizin nedeni, okulunuzun, okulunuzdaki tüm öğrencileri bulunduran bir rehbere sahip olmasıdır. Ayrıca bir sınıfa 12 hayali öğrenci eklerseniz, bu 12 hayali öğrenci de artık okul rehberinizde aynı şekilde yer alacaktır. Öte yandan, demo sınıfınıza 12 hayali öğrenci eklerseniz, bunlar asla okul rehberinize eklenmeyecektir. Dediğim gibi, eğer bu eğitim-öğretim yılı için henüz sınıf listenizi hazırlamadıysanız, demo sınıfında çalışın. Buna rağmen bugün size gösterdiğim her şeyi takip edebilecek ve ileride sınıf listesi sonrası kuracağınız gerçek sınıfınıza uygulayabileceksiniz. Yani, o öğretim yılına ait gerçek sınıf öğrenci listenizi aldığınızda, o yeni sınıfı kurup onunla işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Pekala, ben şimdi burada kendi sınıfımı oluşturacağım. Sınıfıma kendi adımı vereceğim. Sınıf seviyemi de yazacağım. Sınıf adıma eğitim-öğretim yılını da yazacağım. Sonra da sınıf seviyesini seçeceğim. Bunlar arasında diğer diye bir seçenek de var. Buna ihtiyacınız var, özellikle de birden fazla sınıf seviyesinde öğretmenlik yapıyorsanız veya benzeri başka durumlarda. Tamamdır. İşte burası da yardımcı öğretmenleri girmek için harika bir yerdir. Daima özel eğitim öğretmenleriyle başlarım, özellikle beden eğitimi öğretmeni gibi. Eğer öğrencilerin ceket giymesi gerekiyorsa. Çünkü Şubat ayında 1 millik mesafeyi koşuyorlar. Aslında bu durumda beden eğitimi öğretmeni ailelerle iletişime geçip sonradan sınıfınızdaki herkesi girmenizin gerekmediğini de söyleyebilir. Bu yüzden, odama gelen destek öğretmenlerine yönelik herhangi bir destek personeli varsa, onları da ekliyorum. Çünkü bu işlem, sınıfımda davranış beklentisi tutarlılığı yaratıyor. Bu yüzden onları eklemek istersiniz. Henüz sınıfınızda hangi yardımcı öğretmenlerin olacağını bilmiyorsanız, yardımcı öğretmenim yok seçeneğine tıklayın. Yıl içinde herhangi bir zamanda, şu sağ üst köşedeki seçenekler, gelip yardımcı öğretmen ekleme seçeneğiniz mevcuttur. Şimdi de buradayız. Birkaç öğrenci ekleme zamanı geldi. Öğrenci ekleye tıklayacağız. Burada öğrencinin adını ve soyadını girmelisiniz. Öğrenci daha önceden ClassDogo kullanan bir sınıfta bulunduysa, onu sadece karşınıza gelen listeden seçebilirsiniz. Burada öğrencinin adını ve soyadını girmelisiniz. Daha önceden herhangi bir Excel veya Word belgesine elle girişmiş sınıf listeniz varsa, onu buraya kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Burada sınıfıma birkaç öğrenci ekleyeceğim. Pekala, şimdi sınıfımda birkaç öğrencim var ve birazdan, velilerinizi ve öğrencilerinizi nasıl bağlantılı hale getireceğinizden bahsedeceğiz. Ya buraya tıklayarak yapabilirsiniz ya da aynı işlemi ana sayfadan da nasıl yapacağınızı göstereceğim. Tamam. Şimdi burada öğrencilerimizin ailelerinin hesaplarını bağlantılı hale getireceğiz. Öğrencilerinizin ailelerini ClassDogo'ya eklemeniz çok önemlidir. ClassDogo'dan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak işlemdir. Bu işlem öğrencilerinizin aileleriyle iletişim kurmanıza olanak sağlar. Bu sayede aileler sınıfınızda olup bitenleri görebilirler. Ayrıca bu işlem ailelerin öğrencilerinizin günlük davranışları ile ilgili sohbet etmelerine de olanak sağlar. İşte bunu yapmak için de ailelere gönderilecek davetlerimizi edineceğiz. Bu açılır pencereyi takip etmemiş olsaydınız, oraya gitmek için sadece bu ana sayfa bağlantılarına tıklayacaktınız ve aileleriniz bağlandıkça %0'lık oran gitgide yükselecekti. İşte buradan ailelere gönderilecek davetlerimizi edinebilirsiniz. Ve şimdi ailelerinizi ClassDogo ile bağlantılı hale getirmenin tam 3 farklı yolu mevcuttur. Size hepsini göstereceğim. Ve hangisini hangi amaçla kullanmanız gerektiğini de söyleyeceğim. Tek tek yazdırılan çıktılar her bir öğrenciye bir davetiye yazdırmanıza olanak sağlar. Her aileye bir tane gönderilir. Her bir öğrenciye özel olarak verilen bir kodu barındırır. Görünümü şöyle bir şeydir, tam da şöyle görünür. Öğrencinin adını ve ona özel oluşturulmuş kodu içerecektir. Velilere şu mesajı verecektir: ClassDogo'da yeniyseniz aşağıdaki adımları takip edin. Halihazırda ClassDogo'ya bağlı bir çocuğunuz varsa, bu çocuğu bağlamak için aşağıdaki adımları takip edin. Normalde bunu öğretmenle tanışma amacıyla yazdırıyorum. Öğrencinin adını vurguluyorum, öğrenciye özel kodu vurguluyorum, sonra da kağıdın en altına el yazısıyla şu mesajı yazıyorum: sizinle ClassDogo'da bağlantı kurmak için sabırsızlanıyorum. Ve bunları içeri şu okula dönüş klasörlerine kaydırıyorum. İşte bu sizin ilk örneğiniz oldu. Bu mektubu birden çok dilde yazdırıyorum.
Her yıl sırf birkaç aile için bu mektubu İspanyolca yazdırıp gönderiyorum. Ve nihayetinde geçen yıl mektubu Vietnamca bile bastırmam gerekti ve çok sevdim. Ailelerinizle bağlantılı hale gelmenin bir diğer yolu ise bu davet linkidir. İşte benim okulumda, okulun 2. haftasında, normalde bizim müfredat gecesi veya veli oryantasyonu gibi etkinliklerimiz olur. Ve sunumun başlamadan önce öğrenci aileleri tek tek sınıfıma doluşmaya başlarken, ben akıllı tahtama bu linki yazdım. Sonrasında daha önce benimle yani öğretmenle hiç bağlantı kurmamış aileler de bu linki tarayıcıya yazdıklarında, doğrudan sınıfıma gelip bağlantılı olabildiler. Ve sizin durumunuzda da, aileler Classdovo'ya daha önce bağlanıp bağlanmadıklarını ve kaydolup yeni bir hesap açmaları gerekip gerekmediğini seçebilecekler. Ayrıca bu işlem onlara Classdovo'yu biraz daha öğrenebilecekleri bir videoda verecektir. Onları için işte böyle bir görünümü olacaktır. İşte ilk 2 seçeneği görmüş olduk. Aileleri bağlayabilmenizin son yolu ise, onların belli olan e-posta veya telefon numaralarını girmekten geçer. Bu size göstereceği aileleri bağlama yollarının sonuncusu. Bunun sebebi, ailelerin öğrencilerini okulumuza kaydettirirken, hatta anaokulunda bile, bu e-posta ve telefon numarası bilgilerini de forma girdiklerini yani bu bilgilerin elimizde olduğunu gördüm. Tabii, öğrenciler 2. 3., 4., 5. sınıfa geldiklerinde, hatta daha büyük yaşlara geldiklerinde, bazen tercih edilen bu e-posta adresi değişmiş oluyor. Bu yüzden, e-posta adresini burada sabitlemeden önce tercih ettikleri, yeni bir e-posta adresi olması ihtimaline karşı ailelere önce bağlantı kurma fırsatı vermek istiyorum. Ancak bu hala 3 seçenekten biridir. O yüzden, bu konu üzerinde sadece biraz durup notlar almanızı veya düşünmenizi istiyorum. Sınıfınızda öncelikle bu giriş seçeneklerinden hangisini deneyeceksiniz? Tamamdır. Şimdi, devam ediyoruz. Sizin adınıza, öğrencilerinizin ailelerinin bağlantı kurmasını dört gözle bekliyorum. Burada, aslında öğrencilerimizi bağlantılı hale getirmek istiyoruz. Şimdi, öğrencilerimin hepsinin birer yumurta olduğunu ve bu yumurtaların kabuğundan çıkan birer canavara dönüşeceğini ve öğrencilerin hesaplarına giriş yaptıklarında yumurtalarını çatlatıp canavarını çıkardığını görebilirsiniz. Öte yandan 4 hafta içinde de otomatikman yumurtalarını çatlatıp çıkarma seçenekleri var. Eğer öğrenciler hiç giriş yapmasa bile bu yumurtalar çatlayıp içinden canavarlar çıkacaktır. Bu tarihi değiştirmek isterseniz, şuraya gidip, seçenekler, sınıfı düzenle, ayarlar, sonrasında ise canavarların yumurta kabuğunu kırıp çıkma tarihini değiştirebilirsiniz. İlk haftanın cuma günü gibi, büyük bir etkinlik veya gerçekleşen bir şeyiniz varsa, yumurta çatlatma ve çıkma tarihini bu tarih olarak belirleyebilirsiniz. Yine de öğrencilerin giriş yapmasına izin vermenizi tavsiye ederim. Çünkü canavarını yumurtadan çıkarmak için ilk kez giriş yaptıklarında, öğrencilere canavarlarını kendi benzersiz kişiliklerini yansıtacak şekilde özelleştirme seçeneği de sunuluyor ve öğrenciler bunun dünyadaki en harika, en eğlenceli şey olduğunu düşünüyor. Peki öğrenciler nasıl giriş yapıyor? Tam buraya geri geleceksiniz, aile bağlantılarının hemen solundaki öğrenci girişine tıklayın. Tabii yine de sınıfınızın ihtiyaçlarına göre birkaç farklı seçenek mevcut. Kendinize sormanız gereken ilk soru, bir aktiviteyi yapmak için öğrencilerimin sınıftan mı yoksa evden mi giriş yapmasını istiyorum, olmalıdır. İşte ayarlarımıza bu sınıf yönergeleriyle başlayacağız. Ve yine 3 farklı seçeneğimiz var. Bu kare kod ile başlayacağız. Öğrencileriniz cihazları paylaşarak kullanıyorsa, örneğin tüm sınıfınızın paylaştığı 6 iPad cihazı varsa ve bu cihazların kameraları varsa, size bu kare kod metodunu öneriyorum. Şuradaki kare kod girişini onaylayın seçeneğine tıklayacaksınız. Normalde bunun 3 veya 4 kopyasını yazdırıp sınıfıma asıyorum. Sonra da cihazlardan, örneğin bir iPad ise ClassDovo uygulamasını indiriyorum. Örneğin bir Chromebook ise bu Dovo.me sitesini favorilere ekliyorum. Öğrenciler bu linke gidiyor, kare koda tıklıyorlar ve kamera açılıyor, kare kodu taratıyorlar ve tüm yapmaları gereken isimlerine tıklamak oluyor. Daha önce bu işlemi 1. sınıflar gibi miniklerle yaptım ve her biri teker teker yapabilmişti. İşte eğer kamerası olan paylaşımlı cihazlarınız varsa yapılacak işlem bu, ancak eğer paylaşımlı cihazlarınızın kamerası yoksa veya öğrencilerinizin kendilerine ait cihazı varsa, bu metin kodunun kullanılmasını öneriyorum. Bu seçenekte de oraya gittiğimde sınıfıma özel bir kodum olacak, bu uygulamayı onlar için indirmiş ve bu internet sitesini favorilerime eklemiş veya öğrenme yönetim sistemde linkini vermiş olacağım. Öğrenciler kendilerine verilen adrese gidip sizin yaptığınız gibi bu metin koduna tıklıyor, daha sonra bu kodu giriyor ve tıpkı önceki gibi isimler karşılarına çıkıyor ve kendi isimlerini seçiyorlar.
Şimdi bunun avantajı da şudur. Eğer öğrencileriniz kendi cihazlarından giriş yapıyorsa, çıkış yapamadıkları sürece başka bir koda ihtiyaçları olmayacaktır. Böylece oturumları açık kalabilir. Öğrencilerinizin giriş yapabilecekleri son yöntem kendi Google hesapları yoluyla giriştir. Eğer öğrencilerinizin hepsinin okul tarafından açılmış Google e-posta hesapları varsa, Google'a tıklayabilirler. Çok benzer görünecektir. İlk olarak şu şifre. Yine o linke gidecekler. Buradan giriş yapacaklar ve isimlerinden sonra, Google'la giriş yapmayı isteyip istemedikleri sorulacak, orada e-posta adreslerine tıklayacaklar ve sonra da kod girmelerine bile gerek kalmayacak. Şimdi, eğer öğrencileriniz zaten Google ile giriş yapıyorsa, bu bir seçenektir. İşte burada öğrencilerin 3 farklı yolla giriş yapabileceklerini görüyoruz. Üçüncüyü ise Google e-posta adresleri varsa, Google'la giriş metodunu kullanabilirler. Yine burada durmanızı, not almanızı ve ilk defa Classdojo'yu deneyecek öğrencileriniz için en kolay ve en etkili yöntemi bir süre düşünüp belirlemenizi öneriyorum. Tamam. Aslında bir seçenek daha var. Öğrencileriniz sınıfta giriş yapmıyorsa, bunun yerine evde giriş yapmalarını sağlıyorsanız, ev yönergelerini göster linkine tıklayın. Yazıcı çıktılarını al tıkladığınızda. Buradaki güzel şey, bu ilk sayfa size özeldir. Tam olarak ne yapmanız gerektiğini belirtir, sonra da her öğrenciye özel sayfanız olacak. Örneğin Dorothy bu kağıdı, kendi kare kodunu eve götürecek, kağıtta kare kodun hangi adrese gideceği de yazıyor. Dorothy öğrenci linkine tıklar, daha sonra bu kare kodunu taratabilir veya öte yandan velilerinin hesabı üzerinden de giriş yapabilir. Tüm seçenekleriniz işte bunlar. Pekala. Hem ailelerimizi hem de öğrencilerimizi bağlantılı hale getirdik. Sınıfınızda başarılı olmanız için birçok şey yaptık. Yaptıklarımızı hızlıca bir gözden geçirmek istiyorum. Sizin erişebildiğiniz slaytlarda bunların tümünün linkleri mevcuttur. Size daha fazla bilgi vermek için bunların hepsi Zendesk'imize bağlantılıdır. İşte böylece okulumuza bağlandık ve bunun faydalarını konuştuk. Hesabınızı doğrulattık. Ve yine eğer doğrulanmadıysa, lütfen şuradan bize e-posta gönderiniz, sınıfınızın kuruluşunu yaptık. Nasıl isimlendirebileceğinizi konuştuk. Ayrıca yardımcı öğretmenler de ekledik, tabii ki sınıfınıza öğrenciler ekledik. Ailelerinizi okula bağladık ve bunun ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Öğrencilerinizi de sisteme bağlantılı hale getirdik. Bu durumda artık kurulumunuz tamamlanmıştır. Ve şimdi de Classdojo'nun neler yapabildiğini detaylıca öğrenebileceğiniz o heyecan verici kısma geldik. Şimdi yapabileceği birkaç şey var. Yapabileceği şeylerden biri. Bir sınıf hikayenizin olmasıdır ve bu, sadece sınıfınızdaki ailelerle. Dış gezilerinden veya sahada geçirilen etkinlik günlerinden fotoğrafları veya videoları, hatta dosyaları bile paylaşabileceğiniz güvenli bir alandır. Bunu kullandığım durumlardan biri, öğrencilerim Ocak ayında 2. dönem için okula geri döndüklerinde, oturup yeni yılda yapılacaklarla ilgili ufak bir tartışma yaptık. Ve biz bunları konuşurken notlarımı da bilgisayara giriyordum. Tüm bunları metot olarak da Google Dokümanlar belgesine giriyordum ve sonrasında da bu dosyayı sınıf hikayesine yükledim. Ve bu yeni yıl kararlarıyla ilgili 2. sınıf öğrencileriyle bu konuları konuşmak, hem ilham vericidir hem de aynı zamanda eğlencelidir. Ve bunlara öğrencilerimizin aileleri de yorum yapma imkanı buldular. Bu arada, velilerin ve öğrencilerin yorumlarını sınıfın ihtiyaçlarına bağlı olarak açık veya kapalı hale getirebilirsiniz. Etkinlikler de oluşturabilirsiniz. Yani, eğer yaklaşan bir etkinliğiniz varsa, bununla ilgili sınıf hikayesinde bir etkinlik oluşturabilirsiniz. Portföyler. Şimdi bu durumda da size şu soru yöneltilebilir. Öğrenciler yumurtalarını çatlatıp çıkma dışında hangi amaçlar için Classdojo'ya giriş yapsınlar ki? Aslında öğrencilerinizin onlar için ödevler, görevler ve projeler oluşturabileceğiniz ve maharetlerini göstermek için farklı şeyler yükleyebildikleri portföyleri de var. Böylece burada onların fotoğraf, video, çizim ve günlük girdileri gibi bir sürü farklı şeyi yüklemesine izin verebilirsiniz. Bu, daha önce seviyeli okuma gruplarımda uyguladığım bir metot. Bir hafta boyunca metnin veya bir kısmının üzerine çalışabiliriz. Ve sonra Cuma günü öğrencilerden odada bir yer seçmelerini ve bana kendi metinlerinden bazı kısımları okumalarını isteyeceğim. Ve yine bu, öğrencilerin, ailelerinin ve benim için eğitim-öğretim yılı boyunca okuduklarını kolayca takip etmenin harika bir yolu olmuştu.
Ve yine burada aileler de bu girdilerle ilgili yorum yapma imkanına sahip ve bu, tamamladıkları bir çalışmayı velilerinin teşvik ederek yorum yapmaları, öğrenciler için tatlı bir andır. Bu yüzden mesajlaşma özelliği muhteşemdir. Mesajlaşma metin mesajı şeklinde görünür. Bu sayede telefon aramaları ve eş-postalardan sık sık aldığımız göz korkutuculuğu ortadan kaldırılır, ayrıca mesajlarınızı 35'ten fazla dile de tercüme edebilirsiniz. Ayrıca size daha önce Vietnamca konuşan bir öğrencimden bahsetmiştim. Mesajımı İngilizce gönderebildim. Öğrencimin ailesi mesajımı Vietnamcaya tercüme edebildi. Aslında mesajın altında hangi dile tercüme edildiğinde görülüyordu. Hatta onlar da Vietnamca dilinde yanıtlayabildiler. Yanıtlarını aldım ve İngilizce olarak okudum, yani aslında bu durum sınıf hikayeleri için de aynen geçerlidir. Yani onlar da tercüme edilebilir. Mesajlaşma sistemiyle ilgili müthiş bir şey, işte sizin için ufak bir öğretmen ipucu, mesajlarınızın yayınlanma zamanını gelecekte olacak şekilde planlayabilirsiniz. Bu yüzden haftalık pazartesi rutinimin bir parçası da oturup kendime şu soruyu sormak, ailelerimin bu hafta bilmesi gereken şeyler nelerdir? Belki çarşamba günü öğle yemeği saatinin değiştiğini ve resim çekme gününün cumaya alındığını bilmeleri gerekiyordur. Örneğin, pazartesi günü salı günü yayınlanmak üzere bir mesaj planlaması yapıp mesajda, "Selim, yarın öğle yemeğine gelmeyi planlıyorsanız, öğle yemeği saatimiz 11:40 alınmıştır," diye yazacağım. Ve sonra da perşembe günü için şunu göndermeyi planlayacağım. "Yarın en iyi gülümsenizle gelmeyi unutmayın, çünkü resim çekilme günümüz." Bunu pazartesi gününden planlayıp perşembe günü yayınlatabilirsiniz. Bu haftanın yapılacak işleri artıyor. Bu mesajları göndermeyi unutma konusunda endişelenmeme gerek yok. Çünkü zaten bunları gelecekte yayınlanacak şekilde planladım. İşte bu, size zaman kazandıracak ufak bir öğretmen ipucudur. Herhangi bir şeyi unutma konusunda endişelenmenize gerek yok. Ayrıca bir öğretmen olarak, belirli zamanlarda anlık bildirimlerinizi sessizleştirecek, sessiz saatler de belirleyebilirsiniz. Böylece okul dışındaki zamanınız size özel olarak korunur. Şimdi sizi tekrar ClassDovo'ya götürüp ClassDovo'da kullanabileceğiniz araç gereçlerin bazılarını göstereceğim. Şimdi alet setiniz tam olarak aşağıda, yani alt çubuğun solunda bulunur. Ve burada 8 adet alet bulunmaktadır. Bunları sonra istediğiniz bir zamanda inceleyin. Ama ben size sevdiğim 2 tanesini göstermek istiyorum. Şimdi bunların birisi rastgele aleti, bu sanki çubuk çekmenin sanal versiyonu gibi, ama öğrencilerinizi döndürüp rastgele birinde durur. Dersle ilgili soracağınız soru veya bir görevi tamamlamak için bir öğrenci seçer. Bu uygulamayla öğrenci katılımı çok daha fazla artıyor, çünkü gerçekten isimlerinin tahtada geçtiğini izleyip seçilen kişiyi görüyorlar. Ne zaman duracak acaba? Bende mi duracak, başkasında mı? Ben mi çıktım? Gerçekten o kadar eğlenceli ki. Benim yapmam gereken sadece bunu akıllı tahtamda göstererek yapmak. Kullandığım bir diğer uygulama ise grup yapıcı uygulamasıdır. Eğer öğrencilerin bir grup aktivitesine başlıyorlarsa, ben sadece kaçar kişilik gruplar yapmam gerektiğini seçebilirim. Bu arada şu özellikten bahsedeyim, bu gerekirse, öğrencilerin önünde veya akıllı tahtada değil de önceden telefonumda veya öğretmen bilgisayarımda yaptığım bir şey, bazı öğrencileri aynı gruba koymama özelliği. Bunun için şuradaki birlikte gruplama linkine tıklayın. Diyelim ki Daisy ve Dorothy'nin bir araya geldiklerinde sürekli oje rengi, saç şekli vb. hakkında konuştuklarını biliyorum. Bu durumda beraber aynı grupta olmamaları gerekiyor. Burada aynı grupta olmaması gerekenleri seçip bunları beraber aynı gruba koyma diyebilirim. Şimdi diyelim ki yarın ya da ertesi gün bunu tahtamda gösterdiğimde, gruplar kurmak istiyorum, grup başına 2 kişi koymak istiyorum. Ben bu ekrana gelip yeniden bu ayarları değiştirene kadar Daisy ve Dorothy asla birlikte aynı grupta yer almayacaklar demektir. İşte bu, sizin müdahale edebileceğiniz ölçüdeki bir rastgele çekiliş gibi göründüğü için bu konuda hiçbir fikri olmayan öğrenciler için harika bir gruplama. Yani, bu araçların geri kalanı da keşfedilmeyi bekliyor, kendi başınıza keşfedebilirsiniz. Bir diğer harika araç ise öğrencilerin izlemesi gereken adımları yazabileceğiniz ve bunları akıllı tahtanızda gösterebileceğiniz yönergeler aletidir. Tabii bütün bunları siz kendiniz kolayca keşfedebilirsiniz. Yoklama alabilir, öğrencileri burada sabahki derse gecikti, ara derse gecikti veya erken ayrıldı olarak işaretleyebilirsiniz. Biliyoruz ki buradan puan verebiliyoruz, yani siz verebiliyorsunuz.
Hatta aynı anda birden fazla öğrenciyi seçip hepsine bir seferde puan verebilirsiniz. Bu size rastgele bir öğrenci seçmenin başka bir yolunu sunar. İşte böyle bu daha çok öğrencilere belirli bir şey için birçok konuyu detaylıca ele kullanılır. Başka bir zamanlayıcınız daha var. Ama bilmenizi isterim ki, sonlandırmadan önce size son olarak bizlere yardımlarını daima burada. Derste sadece Wikideas'tan bahsederek 30 dakikadan fazla zaman geçirebildim. Bu bizim ClassDo'daki sosyal duygusal öğrenme unsurlarımızdır. Keşfedebileceğiniz bir sürü ana fikir var. Her bir eğitim-öğretim yılına bu gelişim zihniyetiyle başlıyorum. Ve sonrasında da bölümleri Movo ile birlikte izliyoruz. İşte bu ilk izlenmesi gereken ana tema. Bunun içeriğinde bölüm videosunu birlikte izleme var. Daha sonra soru-cevap şeklinde bir tartışma bölümü de oluyor ve bitirince de burada öğrendiklerimizi resimlerle sınıf hikayesinde paylaşıyorum. Bu sayede öğrencilerimin aileleri bu sohbeti evde de sürdürmelerine ve okulda da gelişme zihniyeti konusu üzerinde çalıştığımızı öğrenmelerine olanak tanınmış oluyor. Yani, eğer sorularınız varsa lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin. Bize yine dovoşçuz@classdojo.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ve nasıl ClassDojo'nun bu eğitim-öğretim yılınızı tek kelimeyle harika hale getirmede yararı olduğunu sizlerden duymayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz. Teşekkürler.